Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz çocuk ergen psikiyatristi ve aile terapisti Profesör Doktor Sebla Gökçe. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi ebeveyn olarak çocuk yetiştiriyoruz, hepimize çok mükemmel çocuklar yetiştirmek istiyoruz ama aslında bu süreç çok da kolay olmuyor. Bu dönemlerde aileler en sık hangi problemlerle çocuk ergen terapisine başvuruyor? Şimdi yaş değişen problemler var. 0-18 arası biz görüyoruz çocukları ve aileleri. Yaş grubu olarak değişen problemler var. Aslında hani dediniz ya mükemmel çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Aslında en büyük problem galiba burada başlıyor. Çünkü çocukların gelişimleri birbirinden çok farklı. Gelişimsel özellikleri, yapıları, mizaçları birbirinden çok farklı. Bizim tanı grubumuz var, hastalıklarımız var. Onun dışında ailelerin yaşadıkları, çocukların yaşadıkları zorluklar var. Erken çocukluk döneminde bebeklikten itibaren gelişimsel problemler var, nörogelişimsel zorluklar var. Mesela otizm spektrum bozukluğu görebiliyoruz, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu görebiliyoruz. Bunlar çocukların gelişimlerini aksatan durumlar oluyor. Geç konuşabiliyorlar bu sebeple. Gelişim basamaklarını daha geç elde edebiliyorlar. Mesela aileler görüyor, gözlemliyor. Bu çocuk yaşıtları gibi konuşmuyor. 2 yaşına geldi ama konuşamıyor diyor. Ya da çok hareketli bir şeye odaklanmıyor. Çok kısa süreli oyun oynayabiliyor ve çabuk sıkılıyor. Ya da çok hareketlilik yüzünden kazalar yaşayabiliyor diye getirebiliyorlar. Bunun dışında yaş ilerledikçe yine kaygı problemleri olabiliyor. İşte okula başlayan, kreşe başlayan, anaokuluna, ilkokula başlayan çocuklarda aileden ayrılma zorluklarını sıklıkla görebiliyoruz. İlişkisel problemler, akranlarıyla ilişki kuramayan, iletişim kuramayan çocuklar görebiliyoruz. Yine kreş içerisinde, anaokul içerisinde oyun oynanıyor tabii ki. Orada grupların içine katılmayan, kendi başına kalmayı tercih eden, yalnızlaşan, etkinlikleri tamamlayamayan çocuklar olabiliyor. İlkokula doğru ilerlersek yine kaygı bozukluğu olan, okula gidemeyen çocuklar olabiliyor. Öğrenme problemleri olabiliyor çocukların. İşte ilkokulda okuma yazmayı öğrenemeyebiliyor. Yaşıtları öğrenmiş ama çocuk geri kalmış olabiliyor. Sınıf içerisinde dikkatini sürdüremeyebiliyor çocuklar. Sırasında oturamıyor. Akranlarıyla ilişki kuramayabiliyor. Teneffüslere çıkmıyor. Tek başına oluyor. Dışlanabiliyor, zorbalığa uğrayabiliyorlar. Yaş ilerledikçe yine ergenliğe doğru sosyal kaygı, anksiyete sıklıkla görebiliyoruz. Mutsuz olabiliyor çocuklar, içine kapanık olabiliyor. Depresyon yine ergenlik döneminde sıklıkla görebiliyoruz. Kaygı bozukluğu görebiliyoruz. Sınavlar başlıyor, sınavlarla ilgili performans anksiyeteleri olabiliyor çocukların. Sınavlarda yine başarısızlık, aşırı kaygı ve dikkat eksikliği ya da öğrenme problemleri sebepli başarısızlık görebiliyoruz. Yine ilerledi ergenlik döneminde kimlik problemleri olabiliyor. Cinsel kimlikle ilgili hoşnutsuzluğu da olabiliyor. Cinsel yönelim problemleri olabiliyor. Akran ilişkilerinde, aile ilişkilerinde çocuklar, ergenler problem yaşayabiliyorlar. Bu şekilde sayabiliriz, toparlayabiliriz. Hocam, ilaç kullanımı özellikle biraz da böyle halk arasında da bu çok konuşulur ya. Sanki çocuğa zarar veriyormuş gibi. Gerçekten bu zararlı mı? Zarar veriyor mu? Şimdi dediğim gibi hastalıklarımız var. Diğer tıbbın diğer branşları gibi nasıl işte diyabeti olan çocukların insülin kullanması gerekir. Ya da tiroid hastalığı vardır. Dışarıdan tiroid hormonu dışarıdan çocuklara vermek gerekir. Yine çocuklardan bahsediyoruz. Konumuz çocuklar. Tansiyon problemi olabiliyor. O tansiyon ilacını kullanmazsa tansiyon hep yüksek seyrediyor. Yüksek tansiyon böbreğe zarar verebiliyor. Beyne, gözlere, damarlara zarar verebiliyor. Bizim de tanı grubumuzda kullanılması gereken ilaçlarımız var. Mesela dikkat eksikliği için ilaç tedavisi veriyoruz. Kar zarar hesabı yaparak çocuğun işlevselliği bozuluyorsa, dikkat eksikliği, hiperaktivite sebepli akademik alanda işlevselliği bozuk, akran ilişkilerinde problem var, ağır dürtüsellik yaşıyor, davranışlarını kontrol edemiyor. O zaman hem okulda hem evde işlevsellik bozuk ve çocuk bundan çok etkileniyor. Kimlik bu şekilde gelişiyor. Hep yapamıyorum, beceremiyorum, eksiğim, yetersizim, sevilmiyorum, istenmiyorum. Bu şekilde gelişen kimlikte ileride başka problemler eklenebiliyor. Depresyon eklenebiliyor, kaygı bozuklukları, kayıplar, madde kullanım problemleri eklenebiliyor. Biz daha çok işlevselliği tutmak, işlevselliği korumak ve zararı önlemek için ilaç tedavileriyle çocukları destekleyebiliyoruz. Dikkat ilacı kullanabiliyoruz. Dürtüselliği ağır olan çocuklarda
davranış problemi olan çocuklarda davranışlarını kontrol etmelerini sağlayabilecek. Yoğun duygu durum bozukluklarımız var, depresyon var, bipolar bozukluk var. Onlarda yine ilaç tedavisi kullanmak gerekebiliyor. Kaygı bozukluklarında çocukların ağır anksiyeteleri sebeple yine çok kayıp yaşayabiliyorlar. Sosyal ortamlarda bulunamayabiliyorlar, var olamayabiliyorlar. Kaygı sebepli sınavlarda başarısız olabiliyor. Bunlarla ilgili ilaç kullanımı çocukların hayat kalitesini çokça artırabiliyor, zararı önleyebiliyor. Kimse istemez çocuğuna ilaç vermek elbette. Ama düşünün ki diğer hastalıklarda da öyle. Epilepsisi var çocuğun ve nöbet geçiriyor. İlaç nöbet geçirmesini engelleyecek ve biz burada vermeyecek miyiz? Bizim hastalıklarımızda somut görünür çok olmadığı için ve zararı daha çok ilerleyen dönemde ve hayata yayılmış şekilde göründüğü için sanki hani boşa ilaç veriliyormuş gibi bir algı halk arasında olabiliyor ama bizim takip ettiğimiz ailelerde, çocuklarda, ergenlerde yan etki takibi, yakın takiple ilaç tedavilerimiz çokça başarılı olabiliyor. Peki hocam, çocukların psikolojilerinin bozulmalarına en çok neler sebep oluyor? Yani neden psikolojileri bozulur çocukların? Şimdi çocukların, ergenlerin ya da bireylerin psikoloji neden bozuk olur? Genetik sebepler de var. Genetik geçişte mesela kaygı bozukluklarının genetik geçişi çok yüksektir. Hem öğrenilmiş şekilde anne kaygılı yetiştiriyor çocuğu, baba kaygılı. Çocuk kaygıyı görüyor ve hayatı güvenilmez olarak algılayabiliyor. Bebeklikten itibaren kaygılanmam gereken durum var ve genetik olarak o da kaygıya zaten yatkın. Bu sebeple mesela kaygı bozukluklarına yatkınlık aile içinde artabiliyor. Yine dikkat eksikliği dedik, otizm spektrum bozukluğu dedik, öğrenme bozuklukları, tik bozuklukları var. Depresyonun, intihar girişiminin, madde kullanımı hepsinin genetik geçişi yüksek. Ama aile içerisinde çocuk yetişirken ya da toplum içerisinde neler sebep oluyor psikososyal bozulmaya ya da psikiyatrik hastalıklara dersek, stres mesela ağır bir faktör olabilir. Mesela bizim çocuk ergen psikiyatrisine ya da psikologlara da başvuru okul zamanında daha sık olur. Yaz döneminde başvurular azalır. Çünkü okul çocuklarda büyük stres oluşturabiliyor. Akran içerisinde olmak, akademik alanda var olmaya çalışmak, akademik işlevselliğini korumaya çalışmak yoğun stresle birlikte problemleri artırabiliyor. Kaygı problemini, mutsuzlukları, başarısızlık çocukları mutsuz edebiliyor. Yine çevresel, toplumsal kaygıları olabiliyor. Mesela bu dönemde yine ve ailelerden çok da ayıramıyoruz bu durumu. Mesela bu dönemde ekonomik zorluklar sebeple insanlarda kayıp çok sık yaşanıyor. Kayıba bağlı kronik süreçte depresyon, işte bir pandemi yaşandı. Pandemi sonrasında yoğun ekonomik sıkıntılar vesaire. Toplumumuzda depresyon gerçekten ebeveynlerde de çok sık, gençlerde, çocuklarda da geleceğe bunlar konuşuluyor evin içerisinde. Ekranda görüyorlar. Küresel ısınma deniyor, ekonomik zorluklar deniyor, geleceğini çocuklar göremeyebiliyor vesaire. Bunlar da yine psikolojik problemleri sıklıkla artırabiliyor. Yine daha basitleştirebilirsek aile içerisinde sınır koymakta zorlanabiliyor aileler. Çocuklarını yetiştirirken işte mükemmel olsunlar, özgüvenli olsunlar diye orada çocuklara verdikleri değer çok aşırı olabiliyor. Çocuklar bunları taşıyamayabiliyor. Yani tek çocuk yine toplumumuzda, modernleşen toplumda ebeveynler daha çok tek çocuk yapma eğiliminde ve bu tek çocuğa o kadar çok yatırım yapabiliyorlar ki hem maddi hem manevi. Bütün göz çocuğun üstünde ve aslında çocuğun üzerinde büyük bir yük var orada. Burada da biraz ayarı ebeveynler kaçırabiliyor. Çocuklar bu yükü kaldıramayabiliyor. Hep çocuklardan bir beklenti başarılı olsun, özgüvenli olsun, akranlarıyla da ilişkisi iyi olsun, davranışları da mükemmel olsun, sorun yaratmasın. Bunlar da yine tam tersi aslında çocuklarda bir strese ve psikolojik problemlere de yol açabiliyor. Yine akran arasında dışlanabilen, akran zorbalığını çok sık görüyoruz. Dışlanabilen çocuklar var, zorbalığa uğrayan, alay edilen, farklılıkları olan, farklılıkları sebepli akranları arasında dışlanan çocuklar var. Bunlar yine psikolojik problemler sıklıkla yaşayabiliyorlar. Ülkemizde yine eğitim sisteminde böyle sınavların çok önemli olduğu zamanlar var. Mesela liseye geçiş sınavı diye 8. sınıfta bir sınav yapılıyor. Bu sınavlardaki başarısızlık ve sınav stresi sebepli yine psikolojik bozulma yaşayan
çocukları çok sık görebiliyoruz. Bunların sebepleri çokça dinamik var burada, çok tartışılacak şey var ama yine üniversite sınavına yakın dönemde gelecek kaygısı yaşayan çocuklar, yine kendi başarısız hissedebilen, yapamayacağını hisseden ya da başarısızlık sonucu kayıp, depresyon yaşayabilen çocuklar görebiliyoruz gibi, aslında bunlar saymakla bitmez. Tamam. Evet. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bugünkü konuğumuz çocuk ergen psikiyatristi ve aile terapisti Profesör Doktor Sebla Gökçe'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.